Bu dersin ana konusu bobinler, endüktans ve transformatörlerdir. Bugün önce bir bobinin neden yalnızca tel sarımı olmadığını, aslında manyetik alanda enerji depolayan bir devre elemanı olduğunu göreceğiz. Sonra endüktansın akım değişimine karşı koyma davranışını, frekans arttığında endüktif reaktansın neden büyüdüğünü ve gerçek bobinlerde direnç, parazitik kapasite, doyum ve ısınma gibi etkilerin neden önemli olduğunu konuşacağız. Dersin ikinci yarısında ise iki bobin bir araya geldiğinde ortaya çıkan karşılıklı endüktans kavramından transformatöre geçeceğiz. Dönüş oranı, gerilim-akım ilişkisi, izolasyon, yansıyan direnç, verim ve kayıplar gibi başlıkları mühendislik sezgisiyle ele alacağız. Şimdi önce ders sonunda hangi kazanımlara ulaşmamız gerektiğini netleştirelim. Bu slide dersin rotasını gösteriyor. Önce tek bir bobini anlamamız gerekiyor. Çünkü transformatör de aslında birbirine manyetik olarak bağlanmış iki ya da daha fazla bobinden oluşur. İlk hedefimiz akım, manyetik akı ve endüktans arasındaki ilişkiyi kurmak. Bir iletkenden akım geçtiğinde çevresinde manyetik alan oluşur. İletkeni halka veya bobin haline getirdiğimizde bu alan daha düzenli ve daha güçlü hale gelir. İkinci hedefimiz bobinin devrede nasıl davrandığını anlamak. Zaman domeninde bobin akımın ani değişmesine karşı koyar. Frekans domeninde ise frekans arttıkça endüktif reaktans artar. Üçüncü hedefimiz ideal bobin ile gerçek bobin arasındaki farkı görmek. Gerçek bir bobinde sargı direnci, çekirdek kaybı, parazitik kapasite ve doyum vardır. Dördüncü hedef ise malzeme seçimini anlamak. Hava çekirdek, ferrit, demir çekirdek veya toz demir aynı şekilde davranmaz. Son bölümde bütün bu fikirleri transformatörlere taşıyacağız. Böylece dönüş oranı, izolasyon, empedans uygunlaştırma ve verim gibi kavramlar birbirinden kopuk formüller değil, aynı manyetik temel üzerine kurulu sonuçlar olarak görünecek. Bu hedeflerle başlayıp önce en temel soruya geçiyoruz. Bobin, devrede neden bu kadar özel bir elemandır? Bobinlerin önemi, aynı anda hem malzeme hem de devre elemanı olmalarından gelir. Bir dirençte enerji çoğunlukla ısıya dönüşür. Bir kondansatörde enerji elektrik alanında depolanır. Bobinde ise enerji manyetik alanda depolanır. Bu fark, bobinin devredeki davranışını belirler. Akım artmaya çalıştığında bobinin manyetik alanı büyümek zorundadır. Manyetik alanın büyümesi enerji ister. Bu yüzden bobin akımın ani artışına hemen izin vermez. Akım azalmaya çalıştığında ise bobinde depolanan manyetik enerji devreye geri dönmek ister. Bu da anahtar açıldığında yüksek gerilim darbeleri veya kıvılcımlar oluşturabilir. Frekans domeninde de benzer bir sezgi vardır. Akım ne kadar hızlı değişirse bobinin buna karşı oluşturduğu gerilim o kadar büyür. Bu yüzden bobinler filtrelerde, güç dönüştürücülerde ve motor sürücülerde kritik rol oynar. Ekrandaki akışa dikkat edelim. Enerji depolama, akım şekillendirme, sinyal filtreleme ve enerji transferi aslında aynı fiziksel temelin farklı devre sonuçlarıdır. Birazdan bu temeli akımın manyetik alan üretmesiyle kuracağız. Bir bobini anlamak için önce akım ile manyetik alan arasındaki zinciri kurmalıyız. Tek bir düz, iletkenden akım geçtiğinde iletkenin çevresinde dairesel manyetik alan çizgileri oluşur. İletkeni halka haline getirirsek, manyetik alanın bir kısmı halkanın içinden geçer ve artık akıdan söz etmeye başlarız. Aynı halkayı çok sayıda sarım haline getirirsek, her sarım bu akıya katkı verir. Buna akı bağlanımı diyoruz. Ekrandaki ilk görselde hava çekirdekli bir solenoid görüyoruz. Burada alanı taşıyan ortam büyük ölçüde havadır. Bu yapı özellikle yüksek frekanslarda düşük çekirdek kaybı istediğimizde kullanışlıdır. Sağ tarafta ise çekirdekli bir solenoid var. Çekirdek malzemesinin manyetik geçirgenliği yüksekse manyetik akı daha iyi toplanır ve aynı sarım sayısı için daha yüksek endüktans elde edilir. Fakat bu avantajın bedeli vardır. Çekirdek kayıpları, doyum ve sıcaklık etkileri devre tasarımında hesaba katılmalıdır. Bu yüzden endüktans yalnızca sarım sayısı değildir. Geometri, çekirdek ve malzeme özelliklerinin birlikte ortaya çıkardığı bir büyüklüktür. Şimdi bu fikri formülleştirelim. Endüktansın özünü ekrandaki ilk formül verir. L eşittir N çarpı fi bölü I. Burada L endüktansı, N sarım sayısını, fi manyetik akıyı, A ise bobinden geçen akımı temsil eder. Türkçe olarak okursak L eşittir N çarpı fi bölü I. Yani akım başına düşen toplam akı bağlanımı endüktanstır. İkinci formül tam tasarım formülü gibi değil, mühendislik sezgisi olarak düşünülmeli. L, yaklaşık olarak mü çarpı N kare çarpı A bölü L ile orantılıdır. Burada manyetik geçirgenlik N sarım sayısı, A çekirdek kesit alanı, L ise manyetik yol uzunluğudur. Özellikle N kare etkisi önemlidir. Sarım sayısını 2 katına çıkarmak ideal durumda endüktansı yaklaşık 4 katına çıkarabilir.
Fakat tabloda gördüğünüz gibi her artışın bedeli vardır. Daha fazla sarım, daha fazla bakır direnci ve daha fazla parazitik kapasite demektir. Yüksek geçirgenlikli çekirdek endüktansı artırır ama doyuma girebilir. Hava aralığı endüktansı azaltır ama doyum toleransını iyileştirir. Bu nedenle bobin tasarımı her zaman bir denge problemidir. Şimdi bu endüktansın gerilim ve akım ilişkisine geçelim. Bu slaytta bobinin devre davranışını tek cümleye indirebiliriz. Bobin akıma değil, akımın değişimine karşı koyar. İlk denklem V alt L eşittir L çarpı DI bölü dt şeklinde okunur. Yani bobin uçlarındaki gerilim, endüktans ile akımın zamana göre değişim hızının çarpımına eşittir. Eğer akım sabitse DI bölü dt sıfırdır ve ideal bobin üzerinde gerilim düşümü olmaz. Eğer akım çok hızlı değişiyorsa DI bölü dt büyür ve bobin üzerinde büyük gerilim oluşur. İkinci denklem Faraday yasasının bobin için yazılmış halidir. E eşittir eksi n çarpı d phi bölü dt. Buradaki eksi işareti Lenz yasasını temsil eder. Yani indüklenen gerilim kendisini oluşturan akı değişimine karşı yöndedir. Bunu günlük bir benzetmeyle düşünelim. Bobin, devrede akımın hızla hızlanmasına veya hızla durmasına itiraz eden bir eylemsizlik elemanı gibidir. Kondansatör gerilimdeki ani değişime karşı koyarken, bobin akımdaki ani değişime karşı koyar. Bu temel farkı akılda tutarsak, reel devreleri ve transformatör davranışı çok daha anlaşılır hale gelir. Şimdi bobinin enerjiyi nerede tuttuğuna bakalım. Bobinin enerjisi manyetik alanda depolanır. Ekrandaki denklem V eşittir 1 bölü 2 çarpı L çarpı I kare şeklinde okunur. Burada V, Joule cinsinden enerji, L Henry cinsinden endüktans, I ise amper cinsinden akımdır. Denklemin kareli yapısı çok önemlidir. Akımı 2 katına çıkarırsak depolanan enerji 4 katına çıkar. Bu yüzden büyük akımlı motor sargıları, röle bobinleri ve güç dönüştürücü endüktörleri anahtar açıldığında ciddi gerilim darbeleri üretebilir. İdeal bir bobinde akım ani olarak değişemez. Çünkü ani değişim demek dI bölü dt'nin sonsuza gitmesi demektir. Bu da V alt L eşittir L çarpı dI bölü dt denklemine göre sonsuz gerilim gerektirir. Gerçek devrede sonsuz gerilim olmaz. Fakat anahtar uçlarında ark, transistör üzerinde aşırı gerilim veya elektromanyetik girişim oluşabilir. Bu nedenle bobinli devrelerde flyback diyotu, sönümleme ağı, snubber veya uygun koruma elemanları kullanılır. Tasarımcı için mesaj basittir. Bobinden geçen akım kesildiğinde enerji kaybolmaz, yol arar. Şimdi bu enerjinin zaman domeninde akım, dalga şeklini nasıl belirlediğini göreceğiz. Bir RL devresinde zaman sabiti tau eşittir L bölü R şeklinde tanımlanır. Türkçe okunuşuyla tau eşittir L bölü R. Bu ifade bize devredeki akımın ne kadar hızlı değişebileceğini söyler. Soldaki grafikte anahtar kapandığında akımın sıfırdan başlayıp üstel olarak son değerine yaklaştığını görüyorsunuz. İlk anda bobin akımdaki değişime karşı koyduğu için akım hemen maksimuma çıkmaz. Sağdaki grafikte ise akımın azalma davranışı var. Anahtar açıldığında bobin üzerinden akan akımı sürdürmeye çalışır. Bu yüzden akıma bir yol verilmezse bobin kendi üzerinde yüksek gerilim üretir. Bir zaman sabitinde yükselme grafiği son değerin yaklaşık %63'üne ulaşır. Düşme grafiği ise başlangıç değerinin yaklaşık %37'sine iner. Yaklaşık 5 zaman sabitinden sonra geçici rejimin pratik olarak tamamlandığını kabul ederiz. Bu bilgi röle sürme, motor sargısı, güç kaynağı filtresi veya manyetik valf gibi birçok uygulamada kullanılır. Zaman domeninde gördüğümüz bu davranışın frekans domenindeki karşılığı ise endüktif reaktanstır. Şimdi frekans arttıkça bobinin nasıl davrandığına geçelim. Frekans domeninde bobinin temel büyüklüğü endüktif reaktanstır. Denklem X alt L eşittir 2 pi FL şeklinde okunur. Burada F frekans, L endüktans, X alt L ise ohm cinsinden endüktif reaktanstır. Frekans arttıkça X alt L doğrusal olarak artar. Bu nedenle ideal bobin DC kararlı durumda kısa devre gibi davranır. Çünkü frekans sıfır olduğunda X alt L de sıfırdır. Ancak frekans yükseldikçe bobin AC akıma daha fazla karşı koyar. Bu özellik bobinleri filtrelerde ve EMI bastırma uygulamalarında çok değerli hale getirir. Sol taraftaki formül ile sağdaki grafiği birlikte okuyalım. L sabit kalırsa frekansı 2 katına çıkarmak, X alt L değerini de 2 katına çıkarır. Fakat gerçek bobinlerde bir sınır vardır.
Çok yüksek frekanslarda sargılar arasındaki parazitik kapasite etkili olmaya başlar. Bir noktadan sonra bobin kendi kendine rezonansa girer ve ideal endüktör gibi davranmaz. Bu nedenle veri sayfasındaki self-resonant frequency, yani kendi rezonans frekansı, özellikle RFI ve anahtarlamalı güç elektroniği uygulamalarında dikkatle kontrol edilmelidir. Şimdi ideal modelden gerçek bobin modeline geçelim. Şimdi gerçek bobin modeline bakalım. İdeal devre analizinde bobini yalnızca L ile temsil ederiz. Ancak gerçek dünyada sargının bakır direnci vardır. Buna çoğu veri sayfasında DCR, yani Direct Current Resistance denir. Bu direnç akım karesi çarpı R kadar ısı üretir. Ayrıca sargılar birbirine yakın olduğu için aralarında parazitik kapasite oluşur. Bu kapasite bobinle birlikte istenmeyen bir rezonans frekansı belirler. Bu frekansın üzerinde eleman artık endüktör gibi değil, kısmen kapasitör gibi davranmaya başlayabilir. Çekirdek varsa başka etkiler de devreye girer. Histerezis kaybı, eddy current yani girdap akımı kaybı, sıcaklık artışı ve manyetik doyum. Doyum özellikle güç elektroniğinde kritiktir. Çekirdek doyuma yaklaştığında endüktans düşer. Endüktans düşünce aynı gerilim altında dI bölü dt büyür ve akım tehlikeli biçimde artabilir. Bu yüzden veri sayfasında yalnızca nominal endüktans değerine bakmak yeterli değildir. DCR, Saturation Current, RMS Current, Self-Resonant, Frequency, Q-Factor ve çalışma sıcaklığı birlikte değerlendirilmelidir. Şimdi bu gerçek davranışı belirleyen en önemli malzeme seçimine, yani çekirdek tiplerine geçelim. Çekirdek malzemesi bobinin kimliğini belirler. Hava, çekirdekli bobinlerde manyetik kayıp yok denecek kadar düşüktür. Bu yüzden yüksek frekanslı RF uygulamalarında tercih edilir. Fakat hava çekirdeğin geçirgenliği düşük olduğu için aynı endüktans için daha fazla sarım veya daha büyük hacim gerekir. Ferit, çekirdekler yüksek geçirgenlik ve düşük elektriksel iletkenlik sayesinde özellikle anahtarlamalı güç kaynaklarında ve EMI'yi bastırmada çok yaygındır. Ancak ferit tek bir evrensel malzeme değildir. Farklı ferit karışımları, farklı frekans ve akı yoğunluğu aralıkları için tasarlanır. Lamine demir çekirdekler 50 veya 60 Hz güç transformatörlerinde güçlüdür. Lamine yapı girdap akımı kayıplarını azaltır. Toz demir çekirdeklerde ise dağılmış hava aralığı bulunur. Bu yapı enerji depolama uygulamalarında yararlı olabilir. Sağdaki B eğrisi doyum fikrini gösteriyor. Başlangıçta B, H ile artar fakat doyum dizine gelindiğinde aynı H artışı artık aynı B artışını üretmez. Bu bölgede endüktans düşer. Dolayısıyla malzeme seçimi yalnızca yüksek endüktans değil, frekans, kayıp, doyum ve sıcaklık dengesidir. Şimdi doyumu ve akım sınırlarını daha pratik biçimde inceleyelim. Bir bobin seçerken en sık yapılan hata yalnızca mikrohenry veya millihenry değerine bakmaktır. Oysa pratikte akım sınırları çoğu zaman daha belirleyicidir. Ekrandaki ISAT Saturation Current, yani doyum akımıdır. Bu değer çekirdeğin doyuma yaklaşması nedeniyle endüktansın belirli bir oranda düştüğü akımı ifade eder. Bazı üreticiler %10 düşüşe, bazıları %20 veya 30 düşüşe göre verir. Bu yüzden veri sayfasındaki koşulu okumak gerekir. ERMS ise termal akımdır. Bu, sargı direnci ve çekirdek kayıpları nedeniyle elemanın belirli bir sıcaklık artışına ulaştığı akımı gösterir. DCR bakır direncidir. Akım karesi çarpı DCR ısı üretir. SRF ise Self-Resonant Frequency, yani kendi rezonans frekansıdır. Çalışma frekansı SRF'ye yaklaşırsa bobin ideal endüktör davranışından uzaklaşır. Sağdaki B eğrisi doyumun fiziksel kaynağını gösteriyor. Çekirdek artık daha fazla akıyı doğrusal biçimde taşıyamaz. Bu nedenle güç elektroniğinde tasarımcı en kötü durum akımını, sıcaklığı, toleransı ve ripple akımını birlikte düşünür. Şimdi farklı bobin tiplerini ve kullanım alanlarını görsel olarak sınıflandıralım. Bobin ailesi oldukça geniştir. Delik içi, montajlı aksiyel veya radyal bobinler temel devrelerde yaygın ve ucuz çözümlerdir. Yüzey montajlı güç endüktörleri ise özellikle DC-DC dönüştürücülerde kullanılır. Küçük boyutta yüksek akım taşıma ve düşük direnç hedeflenir. Toroidal bobinlerde manyetik yol kapalı olduğundan dışarıya yayılan alan daha düşüktür. Bu hem verim hem de elektromanyetik uyumluluk açısından yararlı olabilir. RF choke, yani radyo frekans şok bobini yüksek frekansta büyük empedans oluşturmak için tasarlanır. Burada Q faktörü ve kendi rezonans frekansı çok önemlidir. Common mode choke ise iki sargılı özel bir bobindir. Diferansiyel akı büyük ölçüde birbirini götürürken ortak mod gürültüye yüksek empedans gösterir.
Röle ve solenoid bobinlerinde ise amaç enerji depolamaktan çok manyetik kuvvet üretmektir. Bu sınıflandırma bize şunu gösterir. Aynı sembol şemada yalnızca L harfiyle gösterilebilir ama fiziksel bileşenler uygulamaya göre tamamen farklı optimize edilir. Şimdi bu bileşenlerin devrede hangi işlevlerle karşımıza çıktığını ele alalım. Bobinlerin kullanım alanlarını 3 ana bakışla toparlayabiliriz. Birincisi güç yolu uygulamalarıdır. Buck, boost, flyback gibi anahtarlamalı güç dönüştürücülerde bobin, enerjiyi bir anahtarlama periyodu boyunca depolar ve sonra yüke aktarır. Bu nedenle burada doyum akımı, termal akım ve DCR çok kritiktir. İkincisi sinyal yolu uygulamalarıdır. LC filtrelerde bobin ve kondansatör birlikte frekans seçiciliği sağlar. Ekrandaki rezonans formülü F alt 0 eşittir 1 bölü 2 pi karekök LC şeklinde okunur. Bu formül seçilecek frekansın L ve C ile belirlendiğini gösterir. Üçüncüsü manyetik eğleyici uygulamalarıdır. Röle, solenoid valve ve motor sargıları elektrik enerjisini manyetik kuvvete dönüştürür. Emi bastırmada ise bobin istenmeyen yüksek frekanslı bileşenlere yüksek empedans göstererek gürültüyü azaltır. Aynı eleman ailesi güç dönüştürme, filtreleme, haberleşme ve elektromekanik hareket gibi çok farklı işlevleri yerine getirebilir. Fakat bobinin akımı kesildiğinde enerji geri dönmek ister. Şimdi bu nedenle ortaya çıkan flyback davranışına bakalım. Bir bobini anahtarladığımızda en kritik an çoğu zaman anahtarın kapandığı an değil, açıldığı andır. Devrede bobinden akım geçerken anahtarı açarsak, bobin akımın ani olarak sıfıra düşmesine izin vermez. Alt, L eşittir L çarpı DI bölü DT denklemine göre akımı çok hızlı azaltmaya çalıştığınızda bobin büyük bir gerilim üretir. Bu gerilim mekanik bir anahtarda kıvılcım oluşturabilir. Transistörlü bir devrede ise transistörün delinmesine neden olabilir. Ekrandaki devrede kırmızı ile gösterilen yol, bobin enerjisinin güvenli biçimde boşalması için kullanılan flyback yoludur. Basit, röle sürme devrelerinde diyot kullanılır. Daha hızlı kapanma istenen durumlarda TVS diyot, RC snubber veya aktif kelepçe kullanılabilir. Buradaki temel tasarım kuralı şudur. Bobinden geçen akımı kesiyorsanız, manyetik enerjinin nereye gideceğini siz belirlemelisiniz. Eğer belirlemezseniz, bobin kendi yolunu bulur ve bu yol çoğu zaman anahtarın üzerinden yüksek gerilimle geçer. Artık tek bobini yeterince gördük. Şimdi iki bobin birbirine yaklaştırıldığında ne olduğunu inceleyelim. Karşılıklı endüktans, iki bobin arasındaki manyetik bağlantıyı ifade eder. Birinci bobinden geçen akım değişirse, bu bobinin oluşturduğu manyetik akı da değişir. Eğer bu akının bir kısmı ikinci bobinin sarımlarından geçiyorsa, ikinci bobinde gerilim indüklenir. Ekrandaki formül M eşittir K çarpı karekök, L1 çarpı L2 şeklinde okunur. Burada M karşılıklı endüktans, L1 ve L2 bobinin kendi endüktansları, K ise kuplaj katsayısıdır. K 0 ile 1 arasında boyutsuz bir sayıdır. K 1'e yakınsa bobinler çok iyi manyetik bağlanmıştır. K 0'a yakınsa bir bobinin akısı diğerine çok az ulaşır. Kaynak sunumda da vurgulandığı gibi kuplaj katsayısı bobinlerin yönelimine, birbirine yakınlığına ve ortak çekirdek kullanılıp kullanılmadığına bağlıdır. Soldaki çizimlerde nokta konvansiyonu gösteriliyor. Noktalar aynı faz veya zıt faz ilişkisini anlamak için kullanılır. Bu fikir yalnızca teorik değildir. Transformatör polaritesi, seri bağlı sargılar ve faz ilişkileri tamamen bu işaretlemeye dayanır. Şimdi karşılıklı endüktansın en önemli uygulaması olan transformatör yapısına geçiyoruz. Temel transformatör iki sargıdan oluşur. Primer ve sekonder. Primer giriş sargısıdır. Enerji kaynaktan buraya uygulanır. Sekonder çıkış sargısıdır. Yük buradan beslenir. İki sargının ortak bir manyetik çekirdek üzerinde bulunması, manyetik akının sargılar arasında daha iyi bağlanmasını sağlar. Kaynak sunumda da belirtildiği gibi transformatör şematik sembollerinde çekirdek tipi gösterilebilir. Hava çekirdek, ferrit çekirdek veya demir çekirdek farklı çizimlerle ifade edilir. Bunun nedeni yalnızca sembolik değildir. Çekirdek malzemesi kaçak akıyı, kayıpları, frekans aralığını ve doyum davranışını etkiler. Tabloda parçaların görevlerini görüyoruz. Primer ve sekonder sargılarda bakır kaybı ve izolasyon önemlidir. Çekirdekte histerezis ve girdap akımı kayıpları oluşur. İzolasyon ise özellikle güç transformatörlerinde güvenlik açısından kritik bir tasarım unsurudur. Buradaki en önemli fikir şudur: transformatör gücü artırmaz. İdeal durumda giriş gücü çıkış gücüne eşittir. Gerilim artarsa akım düşer, gerilim düşerse akım artar. Şimdi bu gerilim akım dönüşümünün matematiksel kalbi olan dönüş oranını inceleyelim.
Transformatörün en pratik büyüklüğü dönüş oranıdır. Ekrandaki ilk formül n eşittir n alt s bölü n alt p şeklinde okunur. Burada n alt s sekonder sarım sayısı, n alt p primer sarım sayısıdır. İdeal transformatörde gerilim oranı da aynı orana eşittir. V alt s bölü V alt p eşittir n alt s bölü n alt p. Eğer n birden büyükse sekonder sarım sayısı primerden fazladır ve transformatör gerilimi yükseltir. Buna step up denir. Eğer n birden küçükse sekonder sarım sayısı daha azdır ve transformatör gerilimi düşürür. Buna step down denir. Kaynak sunumda verilen örneği burada kullanıyoruz. Primerde 800 sarım ve dönüş oranı 0,25 ise sekonder sarım sayısı 200 olur. Aynı oran gerilim için de geçerlidir. Primer gerilimi 120 volt RMS ise sekonder gerilimi 30 volt RMS olur. Bu noktada önemli uyarı, gerilimin düşmesi gücün kaybolduğu anlamına gelmez. İdeal durumda güç korunur, sadece gerilim ve akım oranları değişir. Bu nedenle bir sonraki slaytta akım dönüşümünü ve güç ilişkisini birlikte göreceğiz. İdeal transformatörün en önemli ilkesi güç dengesidir. Ekrandaki denklem V alt P çarpı I alt P yaklaşık olarak V alt S çarpı I alt S şeklinde okunur. Yani primer gücü kayıpsız ideal durumda sekonder gücüne eşittir. Bu yüzden transformatör gerilimi artırıyorsa akımı azaltmak zorundadır. İkinci denklem I alt S bölü A alt P eşittir N alt P bölü N alt S şeklinde okunur. Dikkat ederseniz akım oranı sarım oranının tersidir. Step-up transformatörde sekonder gerilim yüksek olur ama sekonder akım düşer. Step-down transformatörde sekonder gerilim düşer ama sekonder daha yüksek akım sağlayabilir. Bu, kaynak sunumdaki önemli mesajlardan biridir. Transformatör gücü artırmaz. Bir yük bağlandığında sekonder akım akar. Bu akımın oluşturduğu manyetik etki, primer tarafta daha fazla akım çekilmesine neden olur. Yani primer akımı yalnızca boşta mıknatıslanma akımı değildir. Yük arttıkça primerin kaynaktan çektiği akım da artar. Bu davranış transformatörü basit bir gerilim oranı elemanı olmaktan çıkarır ve yük ile kaynak arasında manyetik bir enerji aktarım elemanı haline getirir. Şimdi bu dönüşümü 3 temel kullanım tipi üzerinden yorumlayalım. 3 temel transformatör kullanımını ayıralım. Step-up transformatörde sekonder gerilim primer gerilimden yüksektir. Bu durumda sekonder sarım sayısı primerden fazladır. Bu yapı yüksek gerilim gerektiğinde kullanılır. Fakat ideal güç dengesi nedeniyle sekonder akımı daha düşük olur. Step-down transformatörde sekonder gerilim primerden düşüktür. Adaptörlerde, kontrol devrelerinde ve güvenli düşük gerilim beslemelerinde bu yapı sık görülür. Burada sekonder tarafta daha yüksek akım alınabilir. İzolasyon transformatöründe ise dönüş oranı yaklaşık birebirdir. Yani gerilim seviyesi büyük ölçüde korunur. Ancak primer ile sekonder arasında doğrudan DC iletim yolu yoktur. Kaynak sunumda izolasyon transformatörünün amacı DC yolunu keserken AC yolu korumak olarak anlatılır. Bu kavram özellikle ölçüm, bakım, güvenlik ve gürültü azaltma uygulamalarında önemlidir. İzolasyon, transformatörün yalnızca gerilim dönüştürücü değil, aynı zamanda galvanik ayırıcı olduğunu gösterir. Ancak izolasyonun güvenli olması için sargılar arası izolasyon mesafesi, kaçak kapasitans ve güvenlik standartları da önemlidir. Şimdi sargı yönü ve faz ilişkisi için kullanılan nokta konvansiyonuna bakalım. Transformatörlerde yalnızca sarım sayısı değil, sargı yönü de önemlidir. Bu konu faz noktalarıyla açıklanır. Nokta konvansiyonu şunu söyler. Bir sargıda akım noktalı uçtan giriyorsa, diğer sargının noktalı ucu aynı anda pozitif polariteye sahip olur. Soldaki çizimde alanlar birbirini destekleyen, yani aiding durumda gösterilmiştir. Sağdaki çizimde ise nokta konumları zıt faz ilişkisini ifade eder ve sargı gerilimleri uygun bağlanmadığında birbirini azaltabilir. Bu özellikle seri bağlı sekonderlerde, merkez uçlu transformatörlerde ve çoklu sargılı yapılarda kritik hale gelir. Eğer iki sekonderi seri bağlayıp gerilimleri toplamak istiyorsanız fazları doğru bağlamanız gerekir. Yanlış bağlarsanız beklediğiniz gerilim yerine gerilimlerin farkını ölçebilirsiniz. Daha kötüsü bazı bağlantılarda sargılar kısa devre etkisine yaklaşabilir. Bu yüzden pratikte transformatör uçları belirlenirken üretici datasheet'i, faz noktası, ölçüm ve güvenli test birlikte kullanılır. Şimdi transformatörün yükü primer tarafa nasıl yansıttığını ve empedans uygunlaştırmanın neden mümkün olduğunu görelim. Transformatörler yalnızca gerilim ve akımı değil, yükün kaynağı nasıl göründüğünü de dönüştürür. Kaynak sunumda buna reflected resistance
Yani yansıyan direnç denir. Eğer dönüş oranını n eşittir n alt ses bölü n alt p olarak tanımlarsak, primerden görülen direnç R alt pri eşittir R alt L bölü N kare şeklinde yazılabilir. Genel empedans formunda ise Z alt pri eşittir Z alt L çarpı N alt P bölü N alt S parantez kare olur. Burada önemli nokta kare etkisidir. Sarım oranındaki küçük bir değişiklik, görünen empedansı daha büyük oranda değiştirebilir. Örneğin hoparlör çıkış transformatörleri veya RF empedans uygunlaştırma transformatörleri bu prensipten yararlanır. Amaç, yük direncini kaynağın iç direncine daha uygun bir değer gibi göstermektir. Maksimum, güç transferi için yük ile kaynak empedansı arasında uygunluk istenir. Transformatör, bu uygunluğu fiziksel yükü değiştirmeden sağlayabilir. Tabii ki gerçek transformatör ideal değildir. Frekans tepkisi, kaçak endüktans ve kayıplar bu uygunlaştırmanın sınırlarını belirler. Bu yüzden şimdi ideal modelden ayrılıp gerçek transformatör kayıplarına geçiyoruz. Kaynak sunumda gerçek transformatörlerin ideal modelden ayrılma nedenleri açıkça listelenir. Sargı direnci, histerezis kaybı, çekirdekte dolaşan girdap akımları, kaçak akı ve sargı kapasitansı. Bunları mühendislik açısından tek tek yorumlayalım. Sargı direnci bakır kaybına neden olur. Akım karesi çarpı direnç kadar ısı oluşur. Histerezis kaybı, çekirdeğin her AC çevriminde mıknatıslanıp demanyetize olması sırasında harcanan enerjidir. Girdap akımları ise çekirdek içinde indüklenen dolaşım akımlarıdır. Lamine çekirdek veya ferrit gibi düşük iletkenlikli malzemeler bu kaybı azaltmak için kullanılır. Kaçak akı, primerde oluşan akının tamamının sekondere ulaşmaması demektir. Bu etki seri kaçak endüktans gibi davranır ve yük altında gerilim regülasyonunu etkiler. Sargılar arası kapasite ise yüksek frekanslı istenmeyen kuplaj ve rezonans oluşturabilir. Bu kayıpların tamamı ısıya dönüşür ve sıcaklık izolasyon ömrünü belirler. Dolayısıyla transformatör seçimi yalnızca voltaj oranı değil, kayıp, verim, sıcaklık ve frekans tasarımıdır. Şimdi verim hesabını basit bir örnekle bağlayalım. Verim hesabı transformatörün gerçek performansını özetleyen en temel ölçütlerden biridir. Ekrandaki denklem eta eşittir P out bölü P in çarpı %100 şeklinde okunur. Yani yüke verilen güç primerden alınan güce bölünür ve yüzde olarak ifade edilir. İkinci denklem P loss eşittir P in eksi P out şeklindedir. Bu kayıp güç yok olmaz. Transformatör içinde ısıya dönüşür. Kaynak sunumdaki örneklerde verim hesabı yaklaşık %94 olarak verilmiştir. Bu bize şunu hatırlatır. Küçük görünen yüzde kayıplar bile yüksek güçlerde ciddi ısı üretir. Örneğin 100 watt seviyesinde %6 kayıp 6 watt ısı demektir. Bu küçük bir kutu içinde önemli sıcaklık artışı oluşturabilir. Verim yalnızca enerji faturası ile ilgili değildir. Yüksek verim, daha düşük sıcaklık, daha uzun izolasyon ömrü, daha küçük soğutma ihtiyacı ve daha güvenilir çalışma demektir. Özellikle güç elektroniği, adaptörler ve endüstriyel trafolarda sıcaklık sınırı çoğu zaman tasarımı belirleyen ana parametredir. Şimdi transformatörlerin pratik bağlantı seçeneklerinden biri olan merkez uçlu ve çok sargılı yapılara bakalım. Transformatörler çoğu zaman yalnızca bir primer ve bir sekonderden oluşmaz. Kaynak sunumda Tapped and Multiple Winding Transformers başlığı altında bu esneklik anlatılır. Merkez uçlu, sekonder, sargının ortasından bir bağlantı alınmasıyla oluşur. Böylece iki eşit gerilim ortak bir referansa göre elde edilebilir. Bu yapı tam dalga doğrultucularda ve simetrik güç kaynaklarında çok kullanılır. Çoklu primer sargılar ise farklı şebeke gerilimlerine uyum sağlamak için kullanılabilir. Örneğin iki primer sargı, seri bağlandığında 220 volt, paralel bağlandığında 110 volt çalışma elde edilebilir. Çoklu sekonderler de aynı transformatörden farklı izole gerilimler elde etmeyi sağlar. Ancak burada iki noktaya dikkat etmeliyiz. Birincisi faz ve nokta konvansiyonudur. Sargıları yanlış fazla bağlamak gerilimlerin toplanması yerine birbirini azaltmasına veya tehlikeli akımlara yol açabilir. İkincisi akım ve izolasyon sınırıdır. Bir sargının gerilimi uygun görünse bile gücü ve izolasyon dayanımı yeterli olmayabilir. Şimdi bu pratik bağlantılardan daha genel bir tasarım sorusuna geçelim. Hangi bobin veya transformatör için hangi malzemeyi seçmeliyiz? Malzeme seçimini uygulamadan bağımsız düşünemeyiz. 50 veya 60 Hz güç transformatörlerinde lamine çelik yaygındır. Çünkü düşük frekanslı yüksek akı taşıma kapasitesi gerekir ve lamel yapı girdap akımlarını azaltır.
Kilohertz aralığındaki anahtarlamalı güç kaynaklarında ferit çok daha uygundur. Çünkü feritler yüksek frekansta daha düşük çekirdek kaybı sağlayabilir. Enerji depolayan şok bobinlerinde gapped ferite veya toz demir gibi yapılar tercih edilebilir. Hava aralığı çekirdeğin doyuma daha geç girmesine yardımcı olur. RF, ayarlı bobinlerde ise Q faktörü, parazitik kapasite ve kendi rezonans frekansı öne çıkar. AMI, Common Mode çok uygulamalarında yüksek geçirgenlikli ferrit, ortak mod gürültüye, yüksek empedans sağlamak için kullanılır. Sağdaki BH eğrisi her malzemenin doğrusal bölgede sonsuza kadar çalışmadığını hatırlatır. Frekans yükseldikçe çekirdek kayıpları ve parazitler daha hızlı önem kazanır. Bu yüzden veri sayfası yalnızca endüktans değeri değil, kayıp eğrileri, sıcaklık aralığı, doyum akımı ve frekans davranışı ile birlikte okunmalıdır. Şimdi bu bilgiyi pratik bir seçim akışına çevirelim. Bu slide bir bobin veya transformatör seçerken kullanabileceğiniz pratik kontrol listesidir. Önce işlevi belirleyin. Enerji mi depolayacak, filtre mi yapacak, izolasyon mu sağlayacak, yoksa empedans mı uygunlaştıracak? Sonra elektriksel gereksinimleri yazın. Endüktans, akım, gerilim, frekans, ripple ve sıcaklık. Üçüncü adım malzeme ve çekirdek seçimidir. Frekans ve akım, dalga şekli çekirdek kaybını ve doyum davranışını belirler. Dördüncü adım paket ve mekanik sınırlardır. Boyut, pin yapısı, ekranlama, soğutma ve izolasyon mesafeleri. Son adım doğrulamadır. Devre, gerçek dalga şekliyle test edilmelidir. Tabloda özellikle L değeri, akım sınırı, DCR, SRF, Q, ekranlama ve izolasyon dikkat çekiyor. Örneğin bir DC-DC dönüştürücüde nominal akım yeterli görünse bile ripple tepeleri doyumu tetikleyebilir. RF devrede endüktans doğru olsa bile self resonance frekansı çalışma bandına yakınsa eleman yanlış davranır. Güç trafosunda gerilim oranı doğru olsa bile izolasyon sınıfı yeterli değilse güvenlik riski vardır. Kısacası şemadaki L veya transformatör sembolü başlangıçtır. Gerçek seçim en kötü durum koşullarına göre yapılmalıdır. Şimdi bu bileşenlerin nasıl test edilebileceğini konuşalım. Boben ve transformatör testleri yalnızca ohmmetre ile direnç ölçmekten ibaret değildir. İlk adım görsel kontroldür. Yanık izleri, çatlak çekirdek, gevşek sargı veya kararmış izolasyon önemli ipuçları verir. Multimetre ile süreklilik ölçümü açık sargıları ve kaba bağlantı hatalarını yakalar. Ancak sağlam görünen bir sargı kısa devreli birkaç tur içeriyor olabilir. Bu durumda DC direnç çok fazla değişmeyebilir ama endüktans ve kayıp ciddi değişir. LCR metre, endüktans, DCR, Q ve bazı durumlarda ESR ölçmek için daha uygundur. Fakat ölçüm frekansı önemlidir. Bir bobinin 100 Hz'deki endüktansı ile 100 kHz'deki davranışı aynı olmayabilir. Transformatörlerde polarite testi için küçük bir AC sinyal veya düşük enerjili darbe kullanılabilir. Böylece faz noktası belirlenir. Doyum, testi kontrollü akım altında endüktansın düşüp düşmediğini gösterir. Termal test ise gerçek yük altında sıcaklık artışını izler. Güç transformatörlerinde izolasyon testi özellikle güvenlik açısından önemlidir ve uygun ekipmanla yapılmalıdır. Şimdi testlerde ve tasarımda sık karşılaşılan yanlış anlamaları özetleyelim. Bu slide birkaç yaygın yanlış anlamayı düzeltmek için önemli. Birincisi, bobin DC engeller ifadesi yanlıştır. İdeal bobin DC kararlı durumda kısa devre gibi davranır. Bobinin karşı çıktığı şey akımın değişimidir. İkincisi, daha yüksek endüktans her zaman daha iyi değildir. Endüktans arttıkça sarım sayısı, direnç, parazitik kapasite, boyut ve maliyet artabilir. Üçüncüsü, transformatör güç artırmaz. Gerilimi yükseltebilir veya düşürebilir ama ideal durumda güç korunur, gerçek durumda ise kayıp vardır. Dördüncüsü, transformatör tasarımını yalnızca sarım oranı belirlemez. Çekirdek malzemesi, izolasyon, sıcaklık, kaçak akı ve frekans davranışı aynı derecede kritiktir. Beşincisi, yüksüz transformatörde hiç akım yoktur, düşüncesi de eksiktir. Yük olmasa bile mıknatıslanma akımı ve çekirdek kaybı akımı vardır. Güvenlik tarafında özellikle şebeke transformatörleri ve yüksek enerjili bobinler dikkat ister. Devre kapalı olsa bile depolanmış enerji veya kapasite nedeniyle tehlikeli gerilim kalabilir. Bu nedenle deşarj, izolasyon ve uygun ölçüm ekipmanı şarttır. Şimdi bütün dersi birkaç ana çıkarımda toplayalım. Dersi özetleyelim. Bir bobin, enerjiyi manyetik alanda depolayan ve akım değişimine karşı koyan pasif bir devre elemanıdır. Temel denklem EVA alt L eşittir Li çarpı Di bölü dt şeklindedir. Bu denklem bize bobinin akımın sabit değerinden çok değişim hızına tepki verdiğini söyler.
Endüktans, sarım sayısına, geometriye ve manyetik malzemenin geçirgenliğine bağlıdır. Ancak gerçek bobinler ideal değildir. Sargı, direnci ısı üretir. Parazitik kapasite kendi rezonans frekansını oluşturur, çekirdek kayıpları verimi düşürür ve doyum endüktansı azaltır. Çekirdek seçimi bu yüzden uygulamaya bağlıdır. Düşük frekans, güç trafosunda lamine çelik, yüksek frekans güç elektroniğinde ferit, RF uygulamalarında hava çekirdek veya düşük kayıplı malzeme gerekebilir. İki bobin manyetik olarak bağlandığında karşılıklı endüktans ortaya çıkar. Bu da transformatör davranışının temelidir. Transformatörlerde V, alt S bölü V, alt P eşittir N alt S bölü N alt P gerilim oranını verir. Ancak transformatör güç üretmez. Yalnızca gerilim ve akım seviyelerini dönüştürür. Gerçek dünyada da kayıpları vardır. Böylece bobinlerden transformatörlere uzanan çizgide ana fikri tamamlamış olduk. Manyetik bileşenler malzeme davranışını devre işlevine dönüştüren elemanlardır. Katılımınız için teşekkürler. Sonraki derste görüşmek üzere.